Herkese yeniden merhabalar sevgili Başak Burçları. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tüm Güneş, Yükselen, Ay burcu Başak olan arkadaşlarım için Haziran ayına özel bir kurşun bakımı yorumlayacağım. Hepinize güzel, hayırlı, mutluluk veren, bol bol bereket dolu, bol başarılar dolu ve en başta sağlık dolu bir Haziran ayı diliyorum. Eğer ki son zamanlarda aklınızda bir şeyler, bazı niyetler varsa onları da bu video ile beraber tekrardan bir daha hatırlamayı, niyetlerinize dahil etmeyi unutmayın. Başak Burçları'nın Haziran ayı niyetleri. Evet sevgili Başak Burçları, bakalım bu ay neler var neler yok. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın. En öndesiniz ve arkada, yani daha doğrusu burada sanki bir at var, bir kuş var. Yani daha doğrusu şunu demeye çalışıyorum. Burada bir fayton var. Burada bir sürücü ve arkasında da o kupa arabası olur ya. Aynı bakın onun gibi bir şey var. Ve en önde tabii ki çeken, hani normalde at ya. Ama ben burada sanki biraz daha şöyle dimdik duruşta duran bir şahin gibi, bir kartal gibi böyle bir hayvan aslında gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü bakın şeyi falan var yani. Gagası, o sivri gagası var. Şu ön kısmı olsun. Yani baya belli, şöyle kursak kısmı, göğüs kısmı da şişkin olduğu için hani biraz da şahin kartal arası bir hayvana benzettiğimi söyledim ama bence biraz daha kartal. Ve bakın burada dediğim gibi oturup herkesi çeken bir kişi var. Şurada net bir şekilde bir 2 rakamı görünüyor. Yani bu ayın ikili zamanlarında şunu anlatıyor. Yardımlaşarak bir ilerleyişi sürdüren 2 kişisiniz muhtemelen burada. Yani toparlayamadım. Çünkü çok şey var. Her baktığımda bir şey görüyorum. Şuraya baktığımda da yani sanki şurada kulakları olan bir kurt gibi bir şey görünüyor. Bakın şurayı görmeyin. Görüyor musunuz? Hatta şöyle yapılıyor ya, aynısı, yani bu şu uç kısmı. Burası da kulakları. Şurayı görmediğiniz takdirde burada zaten bu bahsettiğim kulakları ve ağzının sivriliğinden bir kurdu görebilirsiniz. Yani arkadaşlar şöyle söylemek gerekirse kurt demek liderlik demektir. Ve bir şeyleri doğru düzgün organize edebilmeyi, bir şeyleri ilerletebilme yetisini, şimdi bir insan evliliği de götüremiyorsa götüremiyordur, işini de götüremiyordur, yürütemiyordur. Hani denir ya, yapan nasıl yapıyor, yürüten nasıl yürütüyor? Demek ki sende sorun var. Şimdi bu dönemde sizde bir sorun olmadığını, hani yürüten nasıl yürütüyordaki yürütebilen kısım olduğunuzu söyleyebilirim. Bu bir. İkincisi, burada dediğim gibi bence daha çok bir kartal var Şahin'e göre. Çünkü burada bir şeyleri görmeyle alakalı değil, burada istediğini almayla alakalı biraz daha bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bu aralar çok fazla hırslı olan, çok böyle büyük bir hırsla bir şey için çalışan, bir şeyler biriktiren, bir şeyler yapmaya çalışan bir insanın varlığını anlatıyor. Şurada dediğim gibi 2 kişi var ve yardımlaşarak bir şeyleri ileriye doğru götürmeye çalışıyor. Ha tabii ki bu 2 kişiden bir tanesini kurda, bir tanesini bu dediğim kartala da atayabiliriz. Demek ki 2 kişisiniz. Buradaki kurt benim, her şeyi ben ayarlıyorum, ben organize ediyorum. Girişimci olan benim. Kim nereye, ne zaman, saat kaçta gidecek, kim ne yapacak, neye kaç para harcanacak? Bunun gibi şeyleri yöneten kısım benim. İşte evin, hayatın, ilişkinin, işte çocuklar varsa onların, anamın, babamın işlerini hep ben ayarlıyorum, ben düzenliyorum ve gerçekten hırslıyım diyenler varsa evet, kendinizi kurtla özdeştirebilirsiniz. Ya da ki diğer kişiye de bu kalıyor. Hayır, ben daha çok istediğini alma odaklı olan ve böyle gurur duyulacak, iş olsun, eğitim olsun, kariyer olsun, evlendiği insan olsun, işte çocuğunu yetiştirme olsun, gurur duyulabilecek işler yapan, kimsenin yani elini uzatmadığı işleri bile yapan, yani evde kalkıp herkes çamaşır yıkamıyordur, siz kalkıp bu işi de yapıyorsunuzdur. Yani birçok şeyi yaptığınızı, artı bu dönemde birçok şeyi öngördüğünüzü
anlatan bir durum var aslında burada. Ve birazcık da arkadaşlar bir şeylere sinirli olduğunuzu ifade ediyor. Eğer ki böyle bir durum varsa o zaman bu kısmı alabilirsiniz. Yani böyle dediğim gibi bu kupa arabasının yürütülmesi var. Totaline baktığımda şunu söylüyor. Sizlerin bir yer değişimi olabilir. Evlenip gidebilirsiniz. Çoluk çocuk evlenip gidebilir. Anne babanın yer değişimleri olabilir. Çünkü kupa arabası sizi bir yerden alır ve başka bir yere götürür. Ama bu şu ön kısım olmasaydı sadece taşınma diyebilirdim. Ama ben size buradan evden, yuvadan, bazı hırslardan, bazı isteklerden de bahsettim. Bir yükseliş, makam, mevki bir şeylerle uğraşma, çok hırslısınız. Bu hırstan evlenebilirsiniz. Bu hırsın size ev de kurdurur, iş de kurdurur. Size bir şeyleri de kazandırır bu dönemde. Dediğim gibi bir şeylerin başını çekiyorsunuz ve şöyle bir şey var. At nereye giderse bu kısımda oraya gideceği için, devamı da oraya gideceği için bir ya da iki kişi olarak kararlaştırdığınız bu olay her ne ise, belki olay bizzat sizinle alakalı ya da karşınızdaki insanla alakalı ama önemli değil. İkiniz de eşit derecede bu konuda konuşma hakkına sahipsiniz ve beraber kararlaştırıyorsunuz. Yani olay sadece sizin değil, siz karar almıyorsunuz ya da o tek başına karar almıyor. Ortak bir karar alıp herkes tabii ki birisi yerdeyken, yeryüzündeyken birisi gökyüzünde. Birisi işin maddi kısmını düşünürken biri manevi kısmını düşünüyor. Hani biraz daha belki bunun gibi bir paylaşım durumu var ve bu şekilde dediğim gibi geriye kalan insanlar, iş, güç, eşyalar, hayatın devamı da sizin baktığınız yöne doğru bir ilerleme gösteriyor. Yani gerçekten bu Haziran ayı belki bazılarınız için bir dönüm noktası olabilir. Tabii ki çoluk çocuk gündemleriniz de olabilir. Sağlık, ameliyatlar, mahkeme işleri, işe girmeler, sınavlarınız, eğitiminiz, tabii ki çok şey var. Ama dediğim gibi ben sizi bu sefer yalnız görmedim. Biraz daha birileri var. Şimdi dikkat, şurada ve şurada maalesef ki iki tane arkadaşlar, şöyle hemen göstereyim. Bakın biri burada, biri burada, iki tane delik var. Öncelikle bunlar farkındaysanız iki tane göz gibi duruyor ve şu alanda da bir hayvanın sanki ağzı var. Umarım görünüyordur. Şöyle bıyıkları olan bir hayvana benziyor. Gözler, burnun ortası, işte iki kaşının ortası, yanakları. Yani hani böyle köpeklerin yanakları geri doğru olur da ağız kısmı öne doğru olur ya. Onun gibi bir görüntü var aslında. Umarım görünüyordur. Hani şu yanakları, burnundan gelen yanakları böyle sarkıyor ya, biraz sakal gibi duruyor. Onun gibi bir görüntü var aslında. Belki ara ara gözünüze öyle bir görüntü ilişip geri kendini çekiyor olabilir. Şimdi arkadaşlar buradaki olay şu. Hatta bakın böyle tuttuğumda, bakın görüyor musunuz? Burnunun ucu, şu ağzının kenarları, gözü falan bayağı belli aslında. Şimdi burada çok oyuk olmasaydı burada bir dosttan bahsedebilirdim. Ama gözlerinin oyuk olması yani sizden bir şeyler almak isteyen bir insan olduğunu ifade ediyor. Şimdi birincisi, dediğim gibi böyle oyuklar varsa birazcık maddi manevi kayıp olabilir. Tabii ki bir eğitimdir, iştir, kariyerdir, evlilikler, burada belki bir parça üzüleceksiniz, bir parça anlaşmazlıklar başkalarıyla yaşanabilir. Bundan dolayı belki birazcık manevi olabilir ama onun dışında tabii ki bir şeylere para harcanıyor. Bundan dolayı da bir maddi harcama, biraz tabii cebinizden para çıkacak. Bu da biraz maddi kayıp olabilir, bu bir. İkincisi, köpek dost demektir normalde. Evet, dost gibi görünüyor olabilir. Fakat arkadaşlar işin özüne baktığınızda içerlerde, derinliklerde aslında sizin işte sınavınız varsa, işiniz, gücünüz, başka bir şeyiniz varsa bunu kaybetmenizi isteyen kıskanç bir insandan aslına bakarsanız bahsediyor. Yani sadece sizin böyle bir müşkül anınızı bekleyen birisi var. Size bir şey yapabilir mi? Ben yapabileceğini pek düşünmüyorum, açık söylemek gerekirse. Şimdi soracaksınız kim bu, kim bu, kim bu? Ben harf bakıyorum şu anda ama çok fazla bir harf göremedim. Ama şunu söyleyeyim. Son zamanlarda çok iyi bir kısmet yakalamış insan. Diyeceksiniz evet şöyle birisi var. İşte çocuğu oldu, işe girdi tam da. İşte şöyle bir mal kaldı ona ya da evleniyor, hayatında birisi var. Hani onu, işini gücünü bıraktı, benimle mi uğraşıyor? Sanki arkadaşlar bazı insanlar vardır. Kendisinin trilyonları olsun, sizin cebinize 5 lira girmesini kıskanır. Bu da böyle bir insan. Bakın yani harf göremedim ama ya biri balık burcu olabilir, güneş yükselen ay burcu balık olabilir ya da dediğim gibi bu kişinin hayatında çok önemli bir kısmeti var, çok önemli bir dönemde o da. Yani sadece her şey benim olsun isteyen bir kişi, biraz kıskançlık edebilir. Yani keşke kahvede çıksaydı da, keşke hiç çıkmasaydı da, çıktıysa da böyle patlatırdık en azından ama
Alsın gözlerini, defolsun gitsin diyorum. Yani onu def ediyorum buradan. Onun haricinde şurada 2 tane arkadaşlar bakın gözler var. Ama bu göz kötü göz değil. Bakın arkası belli. Bir durağı olduğu belli. Buralar çukur, çukurlar doldurulabilir. İşte burada gerçekten dostane bir şekilde sizin iyiliğinizi isteyen, yani cüzdanınız boşsa inşallah bu Başak Burcu'nun cüzdanları bol bol hayırlı hayırlı paralarla dolar. Yani bakın niyetleri güzel olan, işte Allah gönlüne göre versin, İşte yolu açık olsun. Hep böyle iyi niyetlerde, iyi dualarda bulunan biri var sizin için, sizin yuvanız için. Dediğim gibi hani bir makam mevki yoksa ve bu anlamda bir boşluk varsa işte en güzel mevkilere gelirsin inşallah diye böyle sanki birinin sürekli size karşı güzellik, iyilik, hayatınızdaki maddi, manevi, işte çocuğu olur inşallah. Yani o hayatınızdaki boşlukları doldurmanızı, işte eğitimini tamamlasın, şöyle olsun diye dua eden bir kişi var. Bakın bu insan iyi birisi ve hani burç anlamında değil de kendisi çok iyi, süper bir durumda değildir. Ama sizin için en iyisini istiyordur. Böyle bir insan var burada. Yani ben bunu, insanın dualarını, iyi niyetlerini şimdiden sizler için aldım, kabul ettim. Şurada da oynayan bir yer var. Evet, elime denk geldi. Şimdi buraya baktığımda burada arkadaşlar her an size gelebilecek olan bir kağıt, kitap, defter, yani bilemiyorum, belki çok sayfalı olduğu için bu şekilde kalın yapıda, incecik değil, bakın levha gibi incecik görünmüyor. Birazcık kalın yapılı görünüyor. Ve bakın burada da bir kol var. Görünüyor mu bilmiyorum. Ama sizi işaret ediyor. Diyor ki bak, ben bir süreden beri yatıyordum. Şimdi bu kağıt kalktı. Bu bir mail olabilir ama sayfa sayfa, yani çok sayfalı bir mahkeme kağıdı, 20-30 sayfalık herhangi bir kağıt, eğitimdir işte, pasaport, değil mi? O da bir sayfa değil sonuçta, sayfa sayfa olan bir şey. Bu tarz gündemleriniz, belki çok fazla, hani say parmağınızın ağrıyacağı kadar bir miktar paradan bahsediyor olabiliriz burada. Ki çok önemli, çok böyle ağır bir kağıt da olabilir. Çok önemli bir kağıt muhtemelen. Ve diyor ki ben bir süredir yoktum. İş girişi, başka şeyler. Şimdi ben sana doğru gelmeye başladım. Ki bu çok böyle beklenmedik bir insandan bir anda size gelebilecek, içi muhtemelen duygu yüklü ya da itiraf yüklü, işte sana böyle hatalar yaptım, evet şöyle şöyle oldu gibisinden, işte hiç beni unuttu dediğiniz insanlar, ya çok özledik hadi gel görüşelim. Bu tarz bir geri dönüşte alabilirsiniz. Dediğim gibi ya çok sayfa, ya çok fazla, ya da içeriği oldukça yoğun ve ağır olan bir kağıt gündeminiz olabilir. Burada da arkadaşlar böyle gelişmekte olan bir şeye bakıyorsunuz. Çocuğunuza, bebeğinize, işinize, ilişkinize bakıyorsunuz ve burada bir düzeltmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Belki hamilelik olayları var. Şimdi bilemiyorum durumunuzu. Belki bir yatırım yaptınız, ya yaptım ama çok az geliyor ya da birazcık tekliyor sanki. Bütün yumurtaları aynı sepete koymayayım. Ya bende hamilelik var, işte şu kişide hamilelik var. Onu uyarmalıyım ya da kendim dikkat etmeliyim. İşte sigaramı içiyorum, yanlış bir şey mi yapıyorum, saçımı mı boyatıyorum? Ya işte bunlara ben bir dikkat etmeliyim gibi. Böyle işiniz, eğitiminiz, ay biraz savsakladım galiba ya. Tam para biriktireceğim dedim, gittim bak gene ne aldım. Hiç de ihtiyacım yoktu. İhtiyacınız varsa o ayrı. İhtiyacım yoktu, gittim bak bunu aldım deyip böyle kendinizi ya da birisini bir an için bir durdurma olaylarınız var. O arkadaşta bahsettiğim delikler görüyor musunuz? Buradan para girer, hop buradan çıkar. Yani o insan iyi bir insan değildi. Yani ben en azından öyle söyleyeyim size. Burada 2 kişisiniz. Samimi bir sohbet ona keza görünüyor. Ve bakın sanki eller şurada bir yerde birleşmiş. Özellikle anlaşma yapmak istiyorsanız ve bu anlaşmanın size ilerleyen dönemlerde çok böyle hani getirisi olacağını söyleyebilirim. İş olsun, aşk olsun fark etmez. Bu bir. İkincisi, evet, iş olduğu kadar da aşk üzerine bir anlaşma, sözler, yeminler, evlilikler, işte geri dönüşler, geri dönmeyle başlayan ilişkiler bu dönemde söz konusu olabilir. Hem malınızı, mülkünüzü satacaksanız, satın alacaksanız bununla alakalı da yine bir anlaşma olabilir. Ve tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Birazcık normalde bir tık sinirli olan ve bir tık da fazla konuşan bir insan birazcık yatabilir. Bu yattığı süreçte sanki siniri kalmış ama ağzı susmuş. Yani konuştuğu zaman sinirli konuşuyor ama çok az konuşuyor. Biraz sanki böyle arkasında bir yastık var da oraya doğru yatıyor ve sizden ona bir de bakmanızı bekliyor.
Burada birisi şöyle ellerinizi kaldırmışsınız. Hadi çak yapıyorsunuz. Muhtemelen bir anlaşma, bir ortak noktada buluştuğunuzu söyleyebilirim. Burada da iki kişisiniz. Karşınızda bir muhtemelen saçları biraz uzun, yani böyle saçları da dolgun olan bir kadın var. Bu kadının arkadaşlar çok böyle önemli, kısmetli diyebileceğim bir olay konuşuyorsunuz. Bu arada hani neyinizi kıskanmış dediğimizde bir mal ya da bir hani toplu bir iş, toplu bir başka bir şey olabileceği gibi bakın birazcık aşk, kalp olaylarınızı kıskandığını söyleyebilirim. Burada çok fazla bir şey dökülmedi açıkçası. Hani ufak ufak iğneler var ve bunlar çıkıyor. Bir de sizinle ilgili duyduklarını yanlış yorumlayan insanlar var. Benim hakkımda bir şey mi duymuş? Ne duyduysa 2 katı hiç umurumda değil demeyin. Çünkü bir kişi değil. O kalkar başkasına bu sefer sizin hakkınızda insanlar yanlış bir kanıya varır. Bu sizi iş, eğitim, normal işte belki hocalarınızın kulağına yanlış bir laf gidecek. Belki çocuklarınızla alakalı yanlış bir şey anlatılacak. O yüzden bir yanlış varsa aman bana ne derlerse desinler demeyin. Gidin bu yanlışları düzeltin sevgili arkadaşlar. Benim sizler için de söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalınız. Bay bay.